Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bastırıyoruz. Nasıl tekrar geri geliyor. Ben size şöyle gösteriyorum. Ne kadar güzel pişti. Bu tarifi gerçekten bir harika arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz, bakın. Bu güzelliği sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar, peynirli poğaçalarım fırından çıktı. Ben büyük yaptığım için peynirli hamburger gibi oldu. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalı poğaça, kolay poğaça yapıyorum. Öncelikle 1 su bardağı ılık suyla poğaça yapım aşaması başlıyor. 10 gram kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker. Güzelce karıştırıyoruz. Mayamızın erimesini bekliyoruz. Eriyen mayamın içerisine 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. 1 çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. 1 yumurta sarısı, 2 yumurta beyazını ilave ediyorum. 1 yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Sıvılarım, bakın, güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş artık ununu vermeye başlayacağım. Açıklamalar bölümüne lütfen okuyunuz. Tam ölçüleri orada yazıyorum. 2. bardak elenmiş ununun 3. bardağını da ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Öncelikle bakın arkadaşlar, 5 su bardağı unla kıvam bu. Şimdi şekil vermek için ben 6. su bardağı unu da ilave edip güzelce elimle bunu yedireceğim. Önce spatula, daha sonra elimle bir güzel kalan ununu yedireceğim. 3 dakika güzelce yoğurdum. Poğaça hamuru olduğu için arkadaşlar, bakın çok güzel unla yumurta yağı birbirine geçti. Size şöyle kıvamını göstereceğim. Bakın. Şöyle. Şimdi üzerini örtüyorum. Havalar daha sıcak, Eylül ayı. Bir 50 dakikada kabarıyor. Ama kış aylarında bu süre uzayabilir. Takip edeceksiniz. Hava almaması için güzelce sarıyorum ve üzerine sofra örtüsüyle tekrar sarıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu göz ne kadar güzel kabarmış. Tam 50 dakika bekledim. Bakın çok güzel kabardı. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Şahane. Şimdi ilk havasını alacağım arkadaşlar. Biraz yoğuracağım. İçinde de yağ olduğu için kolay olacak. Mutlaka şu işlemi yapın arkadaşlar. Dıştan içe. Bakın bu şekilde. Dıştan içe. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel oldu. Elime birkaç damla yağ damlattım yapışmaması için. Çok sert hamur yapmadım arkadaşlar. Yumuşak hamur yaptım. Çünkü poğaçamız pufur pufur yumuşacık olsun. Bakın şu güzelliğe. Aynı bir sakız. Şimdi kapatıyorum altını şu şekilde. Havasını hapsediyorum. Bir 15-20 dakika daha tekrar ikinci bir mayalanmasını bekliyorum. Tekrar örtüyorum üzerine. Küçük bir demet dereotumu yıkadım. Bu şekilde güzelce kuruttum. Şimdi incecik doğrayacağım. Bu arada da beyaz peynir kullanıyorum. Küçük küçük doğradım bu şekilde. Siz dilediğiniz çökelekte kullanabilirsiniz veya boş yapabilirsiniz. Bakar mısınız? Arkadaşlar ne kadar güzel pamuk gibi oldu. İkincisinde arkadaşlar tam kıvam aldı.
Bakın şu şeyi göstermek istiyorum size. Hava kabarcıklarını. Çok nefis oldu. Şimdi toparlıyorum ve şekil vereceğim artık. Elimi hafif yağladım. Un kullanmıyorum başlamada. Size sakız gibi oluşunu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde bakınız. Şöyle dokusunu size göstermek istiyorum. Poğaça hamurumun dokusu bu şekilde. Şimdi bir mandalina büyüklüğünde alıyorum ve açıyorum. Eğer büyük olmasını isterseniz bu şekilde büyük alın. Hayır, bu büyük benim için derseniz küçültebilirsiniz. Şöyle yuvarladıktan sonra açıyorum. Bakınız, yuvarlak olacak şekli. Şöyle hazırlamış olduğum dereotlu peynirden şöyle 1,5 tatlı kaşığı koyuyorum. Daha sonra kapatıyorum altını. Mayalı poğaçamız pufidik. Kesinlikle hava almaması için bu kapatma işlemini güzelce yapın arkadaşlar. Şimdi bakın hazır. Tekrar şöyle yuvarlak şeklini veriyoruz. Hafifçe bastırıyorum. Buyurun. Hazır bir tanesi. Bu şekilde devam edeceğim. Şekil vermeye. Siz için bir tane daha yapıyorum. Şöyle elimle gelişi güzel açıyorum. Daha sonra şöyle 1,5 çok oldu. Tatlı kaşığı dereotlu peynirimi içerisine bırakıyorum. Siz dilediğiniz peyniri veya maydanoz koyabilirsiniz veya boş da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir yuvarlıyorum. Buyurun, hazır. İkincisi de hazır. Vermiş olduğum ölçüden 16 adet peynirli poğaçam çıktı. İkinci tepsime de 4 tane bıraktım. Şimdi üzerlerini örtüyorum. 15 dakika tepsi mayası olması için bekliyorum. Bir tane yumurta sarısını güzelce şöyle fırçayla karıştırdım. Daha sonra 15 dakika üzeri kapalı şekilde dinlenen tepsi mayası olan peynirli poğaçalarımın üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. 180 derece orta katında önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Dilerseniz üzerine çörek otu serpebilirsiniz. Dilerseniz susam, tercih sizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında orta tarafında pişmeye gidiyor. Evet arkadaşlar, peynirli poğaçalarım fırından çıktı. Ben büyük yaptığım için peynirli hamburger gibi oldu. Evet arkadaşlar, peynirli poğaçalarım fırından çıktı. Bakar mısınız? Ne kadar güzel kabardılar. Şekilde. Şimdi çok sıcak, dokunamıyorum. Biraz ılısın. Doku testine geçeceğim. Şimdi sizin için doku testi yapıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliği, içinin güzelliğine. Şöyle göstereyim. Şurası bakınız bir pamuk. Dokunun güzelliğine bakınız arkadaşlar. Muhteşem bir şey bu arkadaşlar. Bu tarifimi mutlaka deneyiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar iç dokusunu parçalayarak size gösterdim. Fakat şu doku testini size göstermek istiyorum. Bakın. Bu en önemlisi. Bakınız. Hiç
Basma oluyor mu arkadaşlar? Bakın. Bastırıyorum. Anında çıkıyor. İşte bu gerçek güzel tarifi mutlaka deneyin. Şöyle bir tane daha göstereyim size. Dokunuyorum. Bakınız tekrar geri geliyor. Bu da iç dokusunun çok güzel piştiğini gösteriyor. Oh oh mis bakın. Eğer bu güzel poğaçalarımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.